Foliküler kanserler tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur. İyot eksikliği olan bölgelerde daha sık görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Ortalama 50 yaşlarında ortaya çıkarlar. Hastanın 50 yaşın üzerinde olması, tümör boyutunun 4 santimetreden büyük olması, daha yüksek tümör derecesi, belirgin damar tutulumu, tiroidin dışına taşmış bir kanserin varlığı veya tanı anında uzak metastazların olması foliküler kanserin gidişatının daha tehlikeli olduğunu gösterir. Foliküler kanserler genellikle soliter tiroid nodülleri olarak ortaya çıkar. Bazen hızlı boyut artışı ve uzun süredir devam eden guatr öyküsü vardır. Nodül içine kanama olmadıkça ağrı nadirdir. Papiller kanserlerin aksine boyun lenf bezlerine yayılma riski de nadirdir. Nadiren tiroid fonksiyonları artmış olarak görülebilir. Yaşlı erkeklerde 4 santimetrenin üzerindeki büyük foliküler tümörlerin kanser olma olasılığı da daha yüksektir. Teknik nedenlerle ince iğne biyopsisi foliküler kanser tanısı koymak için yeterli değildir. Bu yüzden iyi huylu foliküler tümörleri kanserden ayırt etmek için bazı genetik incelemelere ihtiyaç vardır. Bu genetik incelemelerin çoğu ince iğne biyopsisi sırasında elde edilen doku kullanılarak yapılabilir. Tedavi konusuna gelecek olursak, ince iğne biyopsisi ile foliküler lezyon tanısı konan hastalarda sadece şüpheli nodülün olduğu tiroid lobu alınmalıdır. Çünkü bu hastaların aslında en az %70 ila %80'i iyi huylu adenomlara sahiptir. Kanser riskinin daha yüksek olması nedeniyle yani %50 civarında 4 santimetreden büyük nodül foliküler lezyonu olan yaşlı hastalarda ince iğne biyopsisinde atipik hücreler görülmesi durumunda radyasyona maruz kalan hastalarda ve ailesinde tiroid kanseri öyküsü olan hastalarda tiroid dokusunun tamamı alınır. İnce iğne biyopsisinde tiroid kanseri saptanması durumunda da tiroid dokusunun tamamı alınır. Tek taraflı ameliyattan sonra kanser tanısı kesinleşmişse geri kalan tiroid lobunun da çıkartılması uygun olacaktır. Gerekmedikçe lenf bezleri, boyundaki lenf bezleri çıkartılmaz. Bazı durumlar dışında atom tedavisine yani radyoaktif iyot ablasyonuna ihtiyaç yoktur. Tiroid dokusunun tamamen çıkartıldığı durumlarda hastaya ömür boyu tiroid hormonu takviyesi verilir.